Tarih 16 Haziran 2021. Oha kaçtı. Yas. Yas Clay. Aşamadık. Artık zaten kolu. Başka bir şeyden bahsediyorum sana. Haydi bakalım. Biliyorsun değil mi orayı? Çift Dağı. Şu yukarıdaki tepecik var ya. Öyle mi? Yok bak şöyle. Zaten burada haç var. Arka tarafta Davut Yıldızı var. Burada esir tutulan insanlar Yahudiler bir kısım olarak ama devamında sosyalistler, işte siyasi suçlular. Yanım tadı. En aklınızda kalan şey nedir derseniz Arbeit macht frei. Yani çalışmak özgürleştirir Almanca. Çalışmak özgürleştirmedi. Çalışmak Almanları güçlendirdi. Burası önemli. Burası yönetimin mekanı. Bakın şurada bir şey var. Bu anlatılan olaydan ayrı bir durum. Ama sonuçta tarihi bir durum. Görünebiliyor mu? Biraz daha odaklamaya çalışalım. Sel bastı zamanında. 2002'de 100 santimetre kadar yükselmiş burada. 2002 16 Ağustos 2002'de su oraya gelmiş. Yani burayı su basmış. Şöyle içeriği göstermeye çalışayım. Ufak. Yönetimin odası dedik. Bak telefon var burada. Bir de burada toplanma çanı var. Toplanma çanı. Böyle. Yatağı içine sokup öyle mi yapmak gerekiyor? Sen bir sok bakayım nasıl oluyor. Evet Hamza hocam sokmalıyı deniyor. Olmuyor çünkü onun için yapılmamış. Filmlerdeki balık istifi yatakhaneleri hatırlıyoruz değil mi? Oraya gideceğiz. Şurada da bir ufak açıklama var. 3 dilli. Çekçe, İngilizce ve İbranice. 1940-45 arasında 1500'den fazla Yahudi burada Küçükhisar'da hapis tutulmuş. Onların kaderi diğer grup mahkumların hepsinden daha kötü. Bunlardan 500 kadarı ölene dek işkence edildi. Diğerleri de konsantrasyon kamplarına yani o toplama kamplarına, o ölüm kamplarına gönderildi. Hemen bir girelim. Bunların odaları nasılmış? Şurada bak dolapları bunlar. Vatandaşın dolapları bunlar. Sobası bu. Dolapları görüyorsunuz. Yemek falan ne varsa bunun üstünde yeniliyor. Asıl can alıcı nokta şurası. Görüyor musunuz? 3 sıra yatak var burada. Ve üzerinde numaralar yazıyor. Yani 22 yazan yerde bir kişi, 20 yazan yerde bir kişi. Yatacak şekilde. Aralarında da belki 50 santim var yok. Şöyle göstereyim. Böyle bir yerde yatıyorsun. Üstte yatanlar biraz daha şanslı sanırım. Böyle alta doğru inelim. Yine az önce göz hizamızda bulunan yer. Bir aşağı daha inelim. Zaten burası artık böyle mahzene çeviriyor işi. Bu şekilde az önce lavabodan bahsettik. Bir tane muhafızların kullandığı, askerlerin kullandığı bir lavabo vardı. İşte bu da bunların lavabosu. Şeyi yok bu arada. Gider yok gördüğüm kadarıyla. Bildiğim üzere de bu su taşımayla geliyor buraya. Hani burada su tesisatı yok. Bu arada burası da tuvalet. Bu nasıl tuvalet demeyelim. Tuvalet böyle işte. Ama fikrim yok yani. Bu devrim mi yoksa sonraki devrim mi? Bakın burası da Solidarity Servi'ye geçen tecrit koğuşu. Giriyorsun. Burası tecrit koğuşu. Şöyle. Bakalım. Bak ne kadar. Burası bayağı lüks bir tecrit koğuşu bence ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım genişliğinde. Şurada Türkçe bir şey mi yazıyor lan? Yasamal yok.
Şurada bir Ozi yazıyor, belki bizdendir. Belli olmaz. Neyse, konuya geri dönecek olursak şurada bir tane penceresi, şurada göründüğü üzere de zincirlere vurulmuş mahkumları koyacak yer. Birkaç tane farklı bir şey göstereceğim. Tarihimizi ilgilendiren birkaç şahıs burada kalmış demiştik. Cella Gavrilo Principa. Yani Gavrilo Princip'in hücresi. Avusturya Macaristan Veliaht Prensi. Biliyor musun bunu? Avusturya Macaristan Veliaht Prensi Franz Ferdinand nerede vuruluyor? Bosna Hersek'te vuruluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir Sırbistan değil, Bosna Hersek. Bir Sırp milliyetçisi tarafından vuruluyor. Gavrilo Princip denilen bir adam tarafından. Ondan sonra da burası da Avusturya Macaristan İmparatorluğu o sıra. Buraya getiriyorlar. Burada hapis tutuluyor adam. Tabi işkencelere dayanamayarak daha sonrasında ölüyor. Yaklaşık 2 ay içinde öldürüyorlar burada. Burası tecrit hücreleri. Girdin mi buraya hiç? Bakın az önce anlattığım olayın şeyi. Bu işte. Vatandaş Gavrilo Princip bu. Bunu zaten yakaladıktan sonra dövmüşler falan gibi bir hali var. İlk fotoğrafını görürsünüz. Hücresi bu kadar. Tabii ışıklandırılmış halde. Normalde karanlık bir yer burada. Böyle her hücre birbirine benziyor işte. Şuradan sadece bir ufak ışık alabiliyor. Arka taraftakiler daha beter. Bakın bu da aynı şekilde. Şöyle bir delik var içeriye bakmak için. Ve destekli şeyler yani. Düşünsene yıllarca buralarda kaldı. Ve arkaya gittikçe daha böyle karanlıklaşmaya başlıyor. En son yer var ya artık. Bak iyice karardı ortam. Şuna baksana artık yani. Gün yüz görmemek böyle bir şey. Bir yerden sonra. Burada da basit şekilde yıkanma yeri. Uyut. Kırlangıç. Orijinal bu arada, eski camlar. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele için yapılmış. 1944'te. Şöyle aslında 1944'te haber çıkıyor. 1943-44 civarında. Buranın haberleri çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Selezin diye bir yer var, bir çalışma kampı ve şartları çok kötü diye falan. Gözlemci gönderecekler. Gözlemci gönderecekleri haberi alınca Almanlar burayı yapıyorlar. Bak şimdi içerisi ne kadar modern, ne kadar kullanılmamış. Bu arada bunlar sterilizasyon aletleri, şey değil. Şu şeyleri asıyorlar, kancaları asıyorlar, şeyleri, sterilize edilecek malzemeleri. Bu da aynı şekilde daha küçük. Almanlar bu olayın haberini alınca geliyorlar, böyle güzel bir yer yapıyorlar. Bakın, bu filmlerde görmeye alıştığımız gaz odalarına benziyor değil mi? Ama burada gaz verilmemiş hiçbir zaman. O Siklon C miydi, Siklon B miydi, hatırlar mısın o gazı? Kaloriferler bu arada çok fonksiyonel. Evet, banyolar devam. Ben söyleyeyim. Şimdi bizim tarihimizi ilgilendiren tarafa geldik. Mora isyanındaki bu Yunanistan'ın bağımsızlığını almasındaki ilk adımı olan Mora'daki isyan liderlerinden bir kısmı da getirilip burada tutulmuş. Alexandros Silantis. Vallahi hiç kendimi rezil etmek istemedim ya. Ama buraya gelmiş. Burası da tıbbi bir tesis. Revir diyebiliriz. Hamza. Burası ne? Tuvaletse şaşmam ya. Aynen oraya gideceğiz. Daha idam yerlerini göstereceğim Hamza sana. Kurşunla dizme yeri de var. Ha işte onu diyorum. Buralarda bir şey yok. Yine devam. Zaten o blok bu şekilde devam ediyor. Az önce anlattığım yer burası. Denilene göre uluslararası denetçilerin geleceğini duyan Naziler
Böyle bir tesis yapıyorlar buraya. Normalde böyle bir tesisten söz etmek mümkün değil. Daha böyle ilkel şartlarda insanları yaşatıyorlar. Dramayı veriyorum buradan. İnsanlar buradan özgürlüklerine bakıyorlarmış. Bakın gayet bugün bile kullanılabilecek şekilde güzel değil mi yani? Kötü değil bence. Tabii. Bak biz insanlara çok iyi bakıyoruz. Şurada da tuvalet herhalde. 1958 miydi? Ünlü Macar isyanı. Makyar Bay Tarsak. Sovyet sosyalistlerin düzenine karşı o vatandaşlar da burada tutulmuş. Artık yerlerinde kimler var? Kırlangıçlar. Kapalı bir alana girmeyelim mi? Olsa. Aynen gel bak. 500 metre diyor sirka. Bu da. Bu böyle bu koridor 500 metre ilerliyor. Bize şaşırtmalı yani. Sağa gidiyorsun, sola gidiyorsun. Fazla da yüksek değil yani. Yüksekliği de ne kadar? 1.60 falan. Se. Oh. 1944 yılından itibaren kadın tutsaklar buraya getiriliyormuş. Bir saniye. Bura çeklerle alakalı olduğu için herhalde ışıklandırmalı falan yapmışlar ama. Yerde delik var. Normal midir ya? Deliğin eşi de var bir de. Hayırlısı. Evet, komple çekçi olan bir Sergi Milada Horakova diye bir hanım. Sonra bakarım, bulursam bir şey bununla ilgili. Gelir, alta yazarım. Bohumil de buradaymış lan. Bohumil. En sevdiğim çek isimlerinden biri Bohumil. Fransız. Vatandaş Fransız. Hollanda. Jean Cain. Fransız değil mi oğlum bu? Pour la France. Paralel Fransa. Evet. 1945'te Mart ayında Terezin dönmüş. Bak 1904'te doğmuş, Dahao'ya gönderilmiş 44'te, Dahao'dan buraya gelmiş bir şekilde. Burası da yönetim binası ya komple. Aileleriyle kaldığı yer arkamda. Bu şeyin hapishane yönetiminin üst düzey Yani bir yönetimi. de adamlar aileleriyle kalıyor, düşünebiliyor Tabii musun? canım ya düşünsene bak. Şurada Hangi cesaret? aile, çocuklar falan. Biraz sonra gideceğiz zaten ileriye şurada. Orada düşünsene adam çocuğu yüzüyor ailesiyle falan filan takılıyor. Sineması var lan burada adamların. Yani asgari gazino kültürüyle yapılmış bir yer ama sonuçta eğlence var adamlarda. Yani hangi cesaret? Burada bir tane şey çıksa, Ne çıksın? isyan çıksa düşünsene onların halini. Yani denilene göre buradan 3 kişi kaçıyor. Yani bu duvarların arkasına 3 kişi çıkabiliyor. Ama sadece bir kişi hayatta kalabiliyor duvarların arkasına geçtikten sonra. Yani o kadar yüksek korumalı bir yermiş. Ki zaten görüyorsun abi. Yani şu üstlerde falan hep şeyler gezdiğine eminim. Ne derler? Nöbetçilerin gezdiğine eminim. Bak burada sineması. O zaman da zaten sinema olarak kullanılmış. Buna dönüşte bakalım. Bak burada Almanlar yapmış. havuzu var adamların. Benim kastettiğim havuz bu değildi, başka bir havuz. Bunlar bu Nazilerin kendileri için değil mi? Aha bu bildiğin bayağı olimpik havuz gibi bir şey ya. Ve 10 numara havuz yapmışlar. Zamanın teknolojisi zaten. Şimdi kampın daha karanlık yerlerine gidiyoruz. Karanlık derken hikaye olarak daha karanlık yerlerine gidiyoruz. Kurşuna dizilen Alman mezaliminin maksimum seviyeye, uğraştığı an. maksimum seviyeye duhulu. Duhulu. Evet, burada da tarım yapıyorlarmış. Öyle ama. Gerçekten. Vallahi güzel sağladın. Valla. Vallahi bak doğru sağladın. Sallıyorum, burada da tarım yapıyorlarmış abi.